hafta seninle runeleri öğreneceğiz. Yani aslında biraz zihin okuma, aynı zamanda zihinlere hükmetme çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar zaten neler yaptık? İnsan ele geçirme yaptık, temel seviye. Kendi enerjimizi kontrol etme, bir çikolata yiyecek kadar majiyle güç elde etme, anlık gibi bir sürü şey yap. Yine çok fazla bilgiyle de devam edeceğiz. Pekala. Nedir bu ürünler? Bunlar aslında Druidlerin bulduğu düşünülen İskandinavya, Doğu İskandinavya'dan gelme büyüsel dil. Mesela başka majikal diller de var. Havas, Enokyan, Atrana gibi devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de runeler. En kolay ve en etkili olan runeler. Yani fiyat performans gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden size runeleri öğreteceğim. Evet, şimdi bu enerjinin nasıl çalıştığını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi runeler belli titreşimlere sahiptir. Runeleri öncelikle bir doğal materyali bir noktaya çizmeniz gerek. Bu doğal mürekkep kağıda olabilir. Aynı zamanda yine bir ağaç kabuğuna kazıyabilirsiniz ki ağaç kabuğu %10 daha farklı öndedir. Ağaç kabuğuna kazımanız daha iyi. Canlı bir materyale yaptığınız için bu işlemi daha kaliteli olacaktır veya çelik olabilir. Ya önemli değil. Zaten doğal olmayan metaller sayısı çok az. Yani plastiğe çizmeyin. Mümkünse doğal olsun veya kurşun kalem kullanın. Neden bir yere çiziyoruz abi diye soracak olursan, bunun nedeni evrende ona bir varlık işareti getirmek. Bir nevi tulpa mantığı, ama şimdi tulpa çok uzun bir ders olduğu için ve önümüzdeki günlerin konusu olduğu için tulpaları anlatamam. Yani onu bir canlı materyal haline getirmek zorunda olduğumuzu bilsen yeterli şu an. Şimdi buraya kadar çok iyi. Şimdi birazdan büyü vereceksin üstad. Bu da güzel. Bilimselim diyorsun üstad. Kanıtlıyorum diyorsun üstad. Peki biz bunları evde yapamazsak ne olur? Yapamadım, olmadı gibi şeyler olmayacak mı? Elbette olabilir. Tekrar edersen başarırsın. Uygulamayı henüz tam başaramamışsın demektir. Bilim herkes için aynı sonuçları verir. Bilim herkes için aynı sonuçları verir. Aynısı maji için de geçerli. Çünkü o da bir bilim. Panik yapmanı istemiyorum. Sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce bizim bir arkadaş grubumuz vardı o dönem. Aralarından bir tanesinde de varlık problemi vardı. Ben majisyenim, şöyleyim, böyleyim gezen bir insan değil. Onlar da bu arkadaşı bana getirdi. Ya düzeltebilir misin? Getiren kişi de yani çocukluk arkadaşım. Tabii kıramadım. Bu noktada geldi bize. İşte o günkü maceramızda başka bir gün anlatayım ama böyle çok macera yaşadık yıllar içinde. Düzelttik çocuğu. Bu arada çocuk hani kullanmadığı antidepresan yok, o yok, bu yok vesaire. Halbuki sorun varlık problemi. Daha sonrasında yine dediğim gibi ben evet psikoloji bilimine sallıyorum ama yani evet yine antidepresan kullanmasını ben de tavsiye ettim. Çünkü artık bazı etkiler zihne bulaşmış diyebilirim. O gün bu olaydan sonra işte birazcık hemen dedikodusu yapıldı bu işlerin. Ve biz yine hep birlikte oturuyoruz. 6 ila 7 kişilik bir grubuz. Aralarından bir tanesi bu konuyu açmaya başladı. Ben konuyu kapatıyorum, o konuyu açıyor. Ben konuyu kapatıyorum, o konuyu açıyor. En sonunda ne oldu? Benimle alay etmeye başladı aslında. Ya işte şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın, şöyle edemezsin vesaire. Aslında bunlar gerçek değil. Arkadaşlar benim gibi materyalist bir insan. Aslında çok hoşuma gitti. Sadece yaklaşımı beni rahatsız etmişti. Ama bir şey daha var. Riyakarlık. Riyakarlık yapmamanız gerekiyor. Hayatın hiçbir evresinde riyakar olmayın. Şimdi hemen ardından ne oldu? Çağırdım çocuğu. Tamam hadi gel sana bir şey yapayım dedim. Oturduk karşılıklı. Dedim ki kapat gözlerini. Kapattı gözlerini. Yaklaştım. Üfledim. Bunu çok güzel ve profesyonel aynı zamanda sessiz yaptım. Bayağı üfledim ama yani sağ tarafına eğildim üfledim, sol tarafına eğildim üfledim. Hatta galiba gözlerini de bağlamıştık. Çünkü gözlerini kapalı tutacağına da inancım yoktu. Çünkü hedef bana saldırma. Yani orada adama ya bu şuna benziyor. Elinde silah var. Abi o bir şey yapmaz. Ne yapayım vurayım mı seni? Kimyasal malzeme var işte benzin var. İçenler var mesela. Abi diyor bana bir şey yapmıyor benzin. Var ya görmüştüm ben internette ya vardı böyle bir adam işte. Bana bir şey yapmıyor ben yiyorum. Ben içiyorum. Ya hani bu hani yapmadığı anlamına mı geliyor? Tabii de gelmiyor. Üfledim. Ama herkes de gördü yani 4-5 tane adamız. Şimdi insanız. Aç gözlerin dedim ne hissettin dedim. Biraz düşündü böyle. Hani sanki gerçekten doğrucu bir bakış açısıyla cevap veriyormuş gibi. Dedi ki hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey olmadı. Hani olmadı ya hiçbir şey olmadı dedi. Ama hani artık bak ben bunu gerçekten yapmak istememiştim. Gerçekten bunu yapmak istememiştim. Eminim YouTube'da da ilerleyen süreçte böyle insanlar olacak. Çalışmayı hiç yapmadan, hiç denemeden böyle 10-15 saniye çalışmayla uğraşıp kalkıp gidip yorum yapan insanlar olacak. Henüz denk gelmedim şu ana kadar.
Henüz zaten 3-4 tane benim düzenli takip eden abonem var. Bunlar da zaten sağ olsunlar güzel yorumlar yapıyor. Neyse sonrasında geldik oturduk işte hani güldüler niye gülüyorsunuz vesaire dedi. Ve dedi adam sana üfledi ya. Bayağı üfledi her yerini üfledi nasıl hissetmedin yahu dedi yani. Ya sonra işte aslında bir nefes sesi üfleme gelmişti de şöyleydi de böyleydi de. Bakın arkadaşlar yani şu çok önemli. Çalışmayı sadece yapın. Hani bu sizin eliniz zaten. Bu sizde zaten mevcut olan bir güç. Ben bu çalışmaları size getirmeden binlerce insan üzerinde deneyip getiriyorum. Yani bugüne kadar binlerce insan üzerinde deneyler yaptık ve bu sonuçları böyle aldık. Yani %100 sonuç veren çalışmalar olmasa size getirmem. Burada rahat rahat böyle anlatamam. Ardından tabii ben ona birkaç işlem yaptım. O da yine merak ederseniz başka bir derste devamını anlatayım. Bugün hikayeyle geçmiş gibi oldu gün. Ama çok önemli bir hikaye. Yani burada sizden riyakarlık istemiyorum. Çalışmayı yapın gerçekten. Herkes işte bu mucizevi şeylerin gerçekliğini arıyor. Ölümden sonraki yaşama cevap bulmaya çalışıyor ki ölümden sonraki yaşam. Unutma bir gün öleceksin. Bende ölümden sonrasının da cevabı var. Ama önce bu deneyleri yapacaksın. Sen istiyorsun ki bir günde hepsi olsun bitsin. Eğlenerek, gülerek ha 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 hi 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 olsun. Harika olsun her şey. Hemen öğreneyim cevabı. Geçsin bitsin. Böyle bir dünya yok. Yani bu çalışmaları yapman gerekiyor. Senden istediğim de yani 10-15 dakikanı ayıracaksın zaten ki bunlar da 10-15 dakika çok keyifli geçecek. Zaten çok heyecanlı geçecek. Çünkü bugüne kadarki yaşantın için senin için yaptığımız deneyler çok mucizevi işler olduğu için çok heyecanlı geçecek. Evet. Şimdi hemen çalışmaya geçelim. Sağ tarafta ürünlerin işte belli özellikleri vesaire yazıyor olacak. Bu süreçte de ben sana titreşimlerini ve özelliklerini öğreteceğim. En sonunda çalışmayı nasıl yapacağını, nasıl deneyselleştireceğini anlatacağım. Şimdi ilk ürünümüz teori saz ürünü. Bu kötülük ürünü. Yani negatifle ilgili, acı vermekle ilgili bir ürün. Evet, teori sazın titreşimi bu şekilde yapılmalı. Çalışmayı nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şu anda sadece titreşimleri benden öğrenmeye çalışın. Nasıl yapacağınızı. İkinci ürüne geçelim. Gebo. Gebo bir aşk ürünesi. Aşkla, sevgiyle ve şefkatle ilgilidir. Gebo. Gebo. Bunu uzatabilirsiniz. Uzatmanızda fayda vardır. Üçüncü ürünümüz ansuz haberci ürünü. Rüyalarınızda vesaire kehanetler almak için kullanabileceğiniz bir ürün diyebilirim. Tabii farklı etkileri de olacaktır ki bunları da yazacağız zaten. Gerçi o söyleyeyim zaten ekstra ürünler vereceğim kendiniz deneyselleştirebilin diye. Ansuz haberci ürünü insanda bir heyecan, bir böyle heyecan tarzı nasıl anlatırım ki bunu? Bir haber aldığınızda mutluluk duyarsınız, bir hafif bir endişe olur ya. O tarz bir hissiyata sahiptir. Ansuz ürünesi. Ansız. Bu biraz daha zor. Yani suz diye okumayacaksınız. Zzz diye. Ansız şeklinde okuma gerçekleştireceksiniz. Diğer bir ürünümüz ise Fehu. Hepinizin yakından ilgilendiği mali kazanç ürünesi olarak geçer. Hepinizin yakından ilgilendiği mali kazanç para ürünesi diyebilirim. İsmi Fehu. Onun titretimi de şu şekilde olacak. Bir sonraki hafta çakra dersinde de bunların vücutta uyandırdığı etkilerden vesaire de biraz konuşacağız. Bir sonraki derste detaylı olarak işleyeceğim zaten. O kısma çok girmiyorum. Tabii ki de vücudunuzda belli bir yer titreşir bunları yaparken. Örneğin Fehur'un göbek kısmında titreşme yaşarsın. Fa-i-u şeklinde diyebilirim. İsmi Fehu kazanç ürünesi. Şimdi bu ürünleri nasıl titreteceğini ben sana anlattım. Buraya kadar tamamız. Sağ tarafta zaten ürünlerin özelliklerini vesaire okudun. Beni dinlediğin yerde. Şimdi videonun devamında sana 4 tane daha ürün vereceğim. Bu ürünlerin özelliklerini
vermeyeceğim. Nasıl bir duygu uyandırdığını da vermeyeceğim. Sen zaten daha önce bu kelimeleri duymuş olamayacağın için sadece titreşimden aldığın etkiyle onun ne hissettirdiğini söyleyebileceksin. Bakın, tahmin edeceksin demiyorum, söyleyebileceksin. Bu da aslında daha önce bilmediğin bir dildeki bir kelimenin anlamını çıkarmak. Hem de bunu 3-4 adet hissiyat noktasında yapabilmen yine günümüz bilimince imkansızdır. Fakat maji biliminde böyle bir şey var ve bunu da görmüş olacaksın. Tabii ki de bunu kendin titretirsen hissedebilirsin. Çünkü ben orada değilim ki titretip sana hissettireyim, ama YouTube'dan ne kadar sesim işler sana, özellikle stereo kulaklık kullanırsan benim sesimle de, benim gücümden faydalanarak da onu hissetme şansın var. İstersen gözlerini kapat. Yani benim titrettiklerimden de özelliklerini tahmin etmeye çalış diyeyim. Tabii o kısım tahmin olur, çünkü dediğim gibi ne kadar tahmin edebilirsin, yakalayabilirsin bilemem. O da senin yeteneğine bağlı. Deney noktasında bu bir tahmin değil. Direkt bileceksin zaten. Bu majinin bir mucizesi diyelim. Şu an bunlar mucize olarak geçer. Bu noktada çok önemli. 2 arkadaş bu deneyleri yaparsanız daha iyi. Diğer ürünler, verdiğim ürünler sırasıyla gelecek. 2 arkadaş yaparsanız birbirinize titretirsiniz. Zaten bu ürünler normalde öyle çalışıyor. Kendime para majisi yapmam gibi durum mevcut değil aslında. Bu majikal dil için konuşuyorum. Bu karşı tarafa yapılan bir majikal dil özelinde 2 kişi yapman daha iyi. Verdiğim ürünleri sırasıyla ürünün verdiği hissiyatı söylemeyeceksin. Yani aslında şunu yapacağız. Sen 2 tane kelime kullanacaksın. Karşı taraf böyle acı hissedecek. Sonra diyecek ki ben acı hissettim. Açacaksınız videodan, bakacaksınız ki bu ürün acı hissettiriyormuş zaten. Sen bile ürünün ne işe yaradığını bilmek zorunda değilsin. Ve karşılıklı bunları bilebileceksiniz. Hem bir zihin okuma deneyi vermiş oldum. Üzerine karşı tarafa belli bir duyguyu yükleme tesiri yapan bir maji vermiş oldum. Hem de ikinizin birbirinizin zihnini temel seviyede okuyabileceği bir çalışma vermiş oldum. Zaten çalışmayı anladığını inanıyorum. Dediğim gibi ürünlerin özelliklerini sonrasında vereceğim. Yani dürüst olup izleyip izlememek de senin elinde, yani o kısmı izleme. Sırasıyla vereceğim ürünleri. Turisas. Arkadaşın Turisas'ı bilmiyor. Videoyu izlemediyse al arkadaşın, otur karşına. Turisas diye. Yaklaşık 5 dakika titret. Kapattır gözlerini. De ki ne hisset? Sana aynı benim verdiğim bilgilerdeki hissiyatları hissettiğini söyleyecektir zaten. Ve bu hiç değişmez. İstersen 100 kişi, istersen 1000 kişi üzerinde deneme yapabilirsin. Ardından o da senin üzerinde denesin. Aynı etkileri kendi üzerinde de yaşadığını gözlemleyebileceksin. Evet, ürünlere de giriş yapmış bulunduk. Elveda.